Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Nissan 150Z çektim. Fakat videoyu bitiremedik. Aceleye geldi. Güvenlik falan geldi çektiğimiz alanda. Sıfır çizerken ve launch yaparken. Çünkü biraz fazla bağırıyordu araba. Onun için finish yapamadık. Birkaç çekim alabildim. Ondan sonra gitti. Yani dağıldık. Onun için kusura bakmayın. Videoya geçiyoruz şimdi. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nissan 150Z çekeceğiz. Yanımızda İbrahim kardeşim. İlk defa ben de tanışıyorum. Kendini bir kısa bir tanıtırsa. Buyur kardeşim. Tabii ki. Kendini bir tanıtırsan bize. Ben İbrahim Caneroğlu arkadaşlar. Bahsedecek olursak şu şekilde drift sporlarla ilgileniyorum. Bir tane drift aracımız var S14. Bu aracı da caddelere binmek için aldık. Hızı seviyoruz, yarışmayı seviyoruz, drifti seviyoruz. Bu şekilde hayatımız bu şekilde. Yani Allah kaza bela vermesin. Teşekkür ederiz. Mal burada. Nazarlığımızı aldık. Aracımızda neler var? Şimdi araç zaten cadde aracı. Evet. Çünkü herhangi bir yarışa, drifte vesaire katılmak için değil. Caddede binebilmek için bir araç. Araçta en büyük özelliklerden bir tanesi EcoMaster Black beyin var. Yarış araçlarında kullanılan bir beyin var. Evet. Değerli bir beyin. Aynı zamanda işte Nismo göstergeler, spoiler, 19 inç jantlar, ince yanak lastikler. Liplerimiz vardı. Biliyorsunuz Kıbrıs yolları uygun olmadığı için söktürdüm. Evet. Biraz da önlere coilover taktırdım. 4 parmaktı. 5,5 parmağa kadar yükselttim aracı. Çünkü kasislerde zorluk yaşıyoruz. Yeni boyattım zaten. Kırılmıştı. Bu şekilde araç stok bir araç. 358 beygir. Aslında Nissan 350Z'ye uygun 350 beygir yapmaya çalıştık ama 358'e kadar çıktı dyno'da. Bu şekilde. Yani kısmet. Araç çoğu yer stok. Makine. Evet. Makinenin içine hiç girmeden açılmadı. Hiçbir şekilde girmedim. Aynen. Canavar gibi de bir makine var. Çok şükür. Kabuğu açabilir miyiz? Kaputu açalım hemen. Motorumuzun ne kadar temiz olduğunu görelim. Görelim. Ama biraz sürülmesi lazım. Sıkıntı değil. İşten güçten vakit bulunamıyor. Aynen. Bir yıkatalım dedik ama dediğimiz gibi yine vakit olmadı. Gel kardeşim. Araç V6 3500 cc. Zaten stokta hemen hemen 300 beygire yakın bir gücü var. Aynen öyle. Da 50 beygir. Kıbrıs'ta bilinen bir araç. Çoğu yerden. Yani nereden baksan 1 metre yakın ateş atıyor. Evet, evet. En büyük ömrümden sonra yakıyoruz. Geceyi aydınlatan cinsten. Evet. Ateş atmasının sebebi nedir? Yazılım. Ateş atmasının sebebi şudur. İşte dediğim gibi EcoMaster Black beyin şu andaki profesyonel drift araçlarında kullanılan bir beyin var. Bu beyinle arabayı istediğiniz şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yani isterseniz 2 metre alev attırırsınız, isterseniz çok sakin bir modda sürersiniz, isterseniz önde bir tane küçük bir alan var. Oraya bir tablet takarak ayarlamalar yaparak düzenli olarak mesela yarış modu, günlük mod, hızlı mod gibi modlara çevirebilirsiniz yazılımla. Evet. Yazılım konusunda da Doğa Koyuncu abimize çok teşekkür ediyorum. Şu anda ekonomi işim var üzerinde ama Doğa Koyuncu abimiz bize fikirler verdi. Yanına gideceğiz. Gerekeni yapacağız. Yani. Tek sıkıntımız arabayla alakalı. Onu da söyleyeyim hazır yeri gelmişken. Evet. Şurada biliyorsunuz ki bir hava çıkışı var. Evet. Çoğu araçlarda burası kesiliyor. Kesiliyor. Ve buradan hava almasını sağlıyor. Araba hava almakta sıkıntı yaşıyor. Şurada hatta göstereceğim şekilde. Buraya fazladan bir tane vida attık. Burası hafiften kalkık duruyor. Sebebi evet. içeriye hava alması için. Motorun sıcak havayı vermesi. Sıcaklığı. Tek sıkıntımız bu. Sıkıştırdığımız anda arabayı 3-5 dakika sıkıştırırsak 3-5 dakikada dinlendirmemiz gerekiyor. Araba çok ısındığı içinde Nismo bir karbüratör kapağı koydum üzerine patlamaması 1.3 var destekli. Bu şekilde. Yani sözünü kesmemek için söylememiştim. Doğa Koyuncu abiye de buradan selam olsun. Çok selamlar iletiyoruz. Eline koluna sağlık. Peki bu ateş atmasının hani makineye bir zararı var mı?
Aslında çok ateş atması makine için iyi bir durum değil. Çünkü çiğ benzini çok dolu bir şekilde egzoza gönderiyor. Egzozdaki sıcaklıktan dolayı da alev olarak dışarıda bir görüntü yaratıyor. Aslında çok iyi değil. Zaten biz de her gün kullandığımız bir özellik değil. Evet. Sadece işte sizin gibi sevdiğimiz arkadaşlar olur. İşte genelde genç arkadaşlarımız Instagram'dan mesaj atıyor. Abi basar mısın? Abi bir kere gidelim. Abi tur atalım. Abi video çekelim gibi konularda arkadaşlarımıza bir gösteriş yapıyoruz yani. Mesela geçen gün time attack yarışında amacımız zaten birinci olmak değil, sadece katılmaktı. Gerekeni de yaptık. Hızlı araçlar yine gidiyor bu arada. Gerekeni yaptık. Çok güzel bir ilgi aldım. Çok güzel bir Instagram'dan geri dönüşler aldım. Sağ olsunlar videoyu çekenler, teşekkür edenler, tebrik edenler çok oldu. O yüzden aracımız dediğimiz gibi aracımız gösteriş aracı aslında baktığımızda. Caddede aynen herkesin öyle dönüp bakabileceği bir araç. Birazdan çalıştırdığımızda da sesini duyacaksınız ve görüntüleri göreceksiniz. Aynen öyle. O zaman geçelim. Bir de tur atalım o zaman. Aynen. Bakalım neler yapıyor. Hatta tur atmadan önce arkadan size bu alev konusunda bir görüntü yapalım. İster misiniz? Olur. Haydi o zaman. Uzak durun. Mahmut gel bu taraftan. Kulaklarınızı kapatın. Akiye kardeşim. Tamam kardeşim. Makineye zarar vermeyin. Alev atmıyor değil mi şu anda? Yok alev atmıyor. Ekstra yeterli ısınmamış. Doğrudur. Bir arabayı ısıtalım burada, ne dersin? Çekimden şöyle. Olur. Yapıyorsun bu işi. Aman dikkat. Ya onu gördüm zaten, bilerek işte. Engel olmadım. Aman bir şey olmadı. Yok bir şey olmadı zaten. Onu bilerek çıktım zaten. Yapıyoruz. Abi götümde hissediyorum ya. İleride bir proje var mı? Valla şu an E36 vurmayı düşünüyorum. E36 kuracağım inşallah. Drift arabası olacak. Plakalı drift arabası. Kıbrıs'ta tek olacak. İnşallah. Caddeden bineceğim. Muayenemi de yaptıracağım. Caddede bineceğim arabayla. Çıkacağım. Driftimi yapacağım. Yarışıma katılacağım. Kupamı alacağım. Ve İnşallah evime plakamla geri döneceğim. O gün inşallah video eğlenmede çekeceğiz. Belki yapım aşamasında birlikte çekebiliriz yani. Hayırlısı. Makine 2 ceze koymayı düşünüyorum. çok güzel. E36 2 Güzel bir ceze makine. efsane bir birleşim olur bence. Çünkü E36'ları izliyorum. Daha önce hiç drift yapmadım yani. Nissan'la yaptım. Evet. BMW'yle hiç yapmadım ama gerçekten yakışan bir araba drifte. Aynen öyle. Türkiye'de çok örnek. Oldu mu? Yani Bence güzel oldu. çok iyi. Eline koluna sağlık. Alev yanıyoruz. Eyvallah. Tamponu yakmayalım daha fazla. Aynen öyle. Yapma fazla. Normal şimdi.